27 Haziran'daki o ekrandaki tartışma bir kırılma noktası oldu. Dediğine aynen katılıyorum ama burada asıl belirleyici olan Biden'dan ziyade Trump. Trump'ın geleceği artık orada hem o tartışmada ortaya çıktı Anketler işte evet. hem de Çok öne geçti. 13 Temmuz'da belli ki bedenini ortadan kaldırmak istediler ama onda da muvaffak olamayınca artık Trump gelmesin diye Biden'ı gözden çıkarmak durumunda kaldılar. Dediğim gibi 13 Temmuz'da şey çok önemli. Orada o olay olduğunda hani dakikalar içinde zaten canlı yayına başlamıştık saatlerce. İlk aklıma gelen şey benim şu oldu. Bir dakika ya 2 gün sonra Cumhuriyetçi Parti Genel Kongresi başlıyor. Yani ilk aklıma gelen şey o oldu benim. Çünkü son dönemeçti. Kongreden önceki son miting. Aynen. Yani orada Trump'ı tırnak içinde Trump kaldırılsaydı, hadi bir özneye atfetmeyeyim. Trump kaldırılsaydı o mitingde o Cumhuriyetçi Kongresi büyük ihtimal ertelenirdi ve yeni bir adayla seçime gidilecekti. Orada da Nikki Haley'nin dediğini bakın hatırlatıyorum yani o şeyden kaçmasın. Daha 5 ay önce Nikki Haley diyor ki eğer Trump adayımız olursa Kamala Harris başkan olacak diyor. Ve diyor ki Amerika'nın bir sonraki başkanı kadın olacak. Ya ben ya da Kamala Harris. İlginç yani Çok ilginç. o son gün son mitingde yani o suikastin gerçekleşmesi çoktu. Mesela kongreden sonra olsa yine belki derdik ya yok ya o biraz Tabii. komploya giriyor da tam öncesinde bunun gerçekleşmesi falan. Yani burada Ama söylemişler ne yapacaklarını zaten. sadece yani Biden'ın hasta olması, yaşının ilerlemesi ve bu yaptığı hareketler değil. Bence asıl belirleyici olan, asıl oradaki özne Trump'ın gümbür gümbür gelmesi ve suikaste de artık sonuç alamamaları etkili Bu arada oldu. bir izleyicimin Koltuğun demiş ki, gidiyor olması. hani Evet. Trump'ı ortadan kaldıramayınca Biden'ı kaldırdılar diye bir yorum geldi. Ama bu öldü iddiaları da epey yankı uyandırdı. Yani Kesinlikle. şu an yıkılıyor adeta. Evet. Birçok noktada Ve Biden ortaya daha çıkana kadar bu konuşuluyor. iddialar daha da büyüyerek devam eder. Çıkar mı? Bir anda mesela yarın Yunus böyle bir takvim yok. Böyle bir tarih yok. Bilmiyoruz yani hani gerçekten öldü veya küstü. Tamam abi yazı yazdık, imzaladık. Tamam gidin ne haliniz varsa görün dedi. Ya hiç çıkmayacak bundan sonra kamera karşısına. Ya ben öldüyse zaten hani ben El öldüğü Fatiha. ihtimaline çok katılmıyorum. Şöyle Amerikan başkanı Hulya, ölecek, bizde 6 gün içeride Ha, tutulacak, bir ona çok katılmıyorum. ihtimalde yani şey diyor durumu ağır ölecek şeklinde iddialar da var. Bence sitem ediyor. böyle Kanundan bize her gün böyle akşam 7-8 gibi şey gelir. Bir sonraki günün programı gelir Beyaz Saray'dan. Bakalım şu an saat 5'e geliyor burada. Hani belki bir 3 saat 4 saat sonra program yayınlanır ama hani bu yarınki Netanyahu görüşmesinin de iptal edildiği bilgileri bana şu bilgiyi Doğru, hani düşünmeme Netanyahu ile sebep oluyor. görüşecekti. Yunus bir dakika o konuyu Tabii. Normalde o konuyu bugün açalım görüşecekti. lütfen. bugün görüşülecekti, ertelendi. Bugün görüşülecekti değil mi? Hatta şöyle bir bilgi daha var. O da ilginç. Netanyahu Trump'tan görüşme talep etmiş. Trump'tan da bir görüşme talep etmiş. Acaba onunla görüşebilecek mi? Çünkü Biden görüşmesi iptal gibi duruyor. Bugün iptal. Yarın da iptal. O da çarşamba zaten kongreye gidecek. Hani kongrede hitabı var. Büyük ihtimal kongre hitabından sonra Florida'da Trump'la görüşmek istediğini belirtmiş ama Trump burnundan soluyor Netanyahu'ya yönelik. Tabii. Hep anlatıyor hatırlarsanız işte bu Kasım Süleymani operasyonunu birlikte yapacaktık. Son dakikada vazgeçti diye Netanyahu'yu öfkeli hatta bir de küfretmişti bir röportajında Netanyahu'ya. Ondan bakalım araları çok Görüşmeyebilir iyi yani değil. Trump Netanyahu'yla. Ama arkadaşlar hani güzel yazmış. Netanyahu direksiyonu Trump'a kırdı Vallahi diye. çok iyi, doğru. Yani bunu şöyle Zelenski de kırdı. Bu arada hani tek kıran Doğru. Netanyahu değil Zelenski de Doğru. kırdı. Zelenski geçen hafta telefonla görüştü Trump'la ve resmi açıklamasında başkan Trump'la görüşme kararı aldık dedi. Eski başkan değil, Bir müstakbel başkan yani. değil, başkan adayı değil. Zelenski Başkan çoktan onu Trump'la başkan görüşme ilan kararı aldık. etti. Zelenski'nin bak Biden'ı bu aralar satan satana. Evet ya Biden'ı satana çok doğru dedi. Zelenski'nin bir makas değişikliği de bu Rusya ile gerçekleştirilecek Kasım'daki barış görüşmeleri için, daha doğrusu Kasım'daki barış görüşmeleri için Rusya'ya çağrıda bulundu. Oraya bir heyet göndermesi için.
Yani iş tamamen şuna geliyor. Burada Trump'ın gelme ihtimali aslında o piyasa tabiriyle satın alınmış ve mevcut aktörler de ona göre pozisyon alıyor. Yani Zelenski'deki bu tutum değişikliği ancak bununla açıklanabilir. Evet. Bu Netanyahu ile ilgili bir şey daha söyleyeyim Fulya. Tabii. Bugün bir bilgi daha vardı. Tabii bunların hepsi bekleyip görmemiz gereken bilgiler olacak ama Netanyahu Trump'la görüşme talebi yaptı dedik o cepte. Bir de Netanyahu'nun bu hani Biden'ın böyle arkasında bir miras gibi bırakmaya çalıştığı ateşkes planı vardı, hatırlayalım. 3 aşamalı Gazze'de. Birinci aşama hemen silahların susması. İkinci aşama İsrail'in bölgelerden çıkması. Üçüncü aşama yeniden inşası Gazze'nin diye. Bu planı 31 Mayıs'ta duyurmuştu Biden. Üzerinden 2 ay geçti neredeyse. Hala ses seda yok, hareket yok. Bununla ilgili Netanyahu'nun 5 Kasım'ı bekleyeceği haberleri dolaşıyor. Yani Netanyahu dur bakalım yeni başkan kim olacak gibi bir beklentiye girmiş. Ve bu Trump'la görüşme talep etmesi de aslında Trump'la arayı düzeltip bu 5 Kasım sonrası yeni bir Gazze politikası güdebileceğini gösteriyor. Bir de şöyle bir şey var. Şu an hani Biden'a yaşananların neden darbe olduğunu anlatıyoruz, neden kötü olduğunu anlatıyoruz, demokrasiye aykırı olduğunu anlatıyoruz. Çünkü Biden öyle bir konuma geldi ki şu an 20 Ocağı kadar, görevi devredene kadar 6 ay var. Bu 6 ay tam bir topal ördek. Hatta premium topal ördek, böyle yani premium platinyum topal ördek oldu. Niye? Kimse bunu sallamıyor artık. Zelenski sallamıyor, Netanyahu sallamıyor, kendi partisi sallamıyor, başkan yardımcısı hiç sallamıyor. Yani kim yönetiyor bu ülkeyi? Kim yönetecek? Kararları kim verecek? Kimle görüşülecek? Tamam. Çok Yunus, tehlikeli tam bu işler noktada bunlar. bir şey sorabilir miyim? Biden başkanlıktan çekilip bu süreyi de Kamala Harris'in tamamlaması söz konusu olabilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Çağrılar var. Bugün Cumhuriyetçiler, hatta Trump da bunu yaptı. Görevden başkan olmaya yeterli kapasitesi olmayan biri, başkan adayı olmaya yeterli kapasitesi olmayan biri başkan da olamaz diyorlar. Argüman haklı mı? Neden olmasın? Yani bir haklı yanları var. Hani bu adama siz güvenmeyip siyasi darbe yapıyorsanız, tarihte ilk kez böyle bir şekilde, o zaman bu kişi nasıl başkan olacak? 6 ay daha var. 6 ay uzun bir süre yani baktığımızda. Yani bu mesela Netanyahu ondan direksiyonu Trump'a kırıyor. Zelenski ona kırıyor. Avrupalılar Trump'a hazırlanıyor. O zaman bu ülkeyi 6 ay kim yönetecek? Mesela Gazze çok önemli bir mesele. Kanayan bir yara. Ateşkes görüşmeleri devam ederken mesela Biden'ı muhatap alacak mı şu an Netanyahu? Ya da diyelim ki Biden aradı, dedi ki şunu yapmıyorsun, bunu yapmıyorsun dedi. Netanyahu diyecek ya seni partim bile sallamıyor, ben mi sallayacağım dese adam haklı. Yunus, peki şöyle bir şey olabilir mi? Şimdi Kasım'daki seçimden sonra yeni başkan, seçilecek olan başkan Ocak'ta aslında başlayacak göreve. 20 Ocak. 20 Ocak'ta başlayacak. Eski başkan da 20 Ocak'ta bırakacak. Şimdi bu Biden'ın istifa etmesi gibi bir şey söz konusu olur mu? Biden'ın istifa etmesi için çağrılar var. Ama Biden dün Beyaz Saray bir açıklama yaptı. Çünkü Hayır, götürebilecek görevine devam gibi edecek durmuyor dedi. sanki. Bir de Döneminin sonuna kadar. ölmediyse Ama eğer, şöyle, şimdi öldü iddialarını konuşuyoruz ya, ölmediyse eğer müthiş bir gönül kırıklığı da var şimdi bu adamda. ya Fulya, şimdi şöyle bir sıkıntı var burada. Bak bu çok ciddi. Dün Beyaz Saray açıklama yaptı. Dedi ki Başkan Biden görevine devam edecek. Şimdi bu aynı insanlar geçtiğimiz günlerde millete tam olarak laf sokuyordu. Amiyane tabirle söylüyorum, kusura bakmayın. Laf sokuyordu millete sosyal medyada. Ayrılmıyor. Yo, nereden aldınız bu bilgiyi? Yalan bunlar falan. Ayrıldı işte. Evet. Yani yalancı durumuna düştüler. Bir anda. Kampanya görevlileri, Beyaz Saray yetkilileri, hepiniz yalancı konumuna düştünüz. Şu an mesela bir gazeteci olarak ben Beyaz Saray'dan Biden'ın yetkilisi dese ki Biden bu sabah uyandı dese, acaba uyandı mı derim. Yani bu zamana kadar yalan söylemiş durumuna düştünüz çünkü. Çok utanç verici bir durum. Yani hatta şöyle haberler çıktı. Bu da çok tehlikeli. Biden'ın tweetini bazı Beyaz Saray yetkilileri X platformunda görmüş. Önceden haberi yokmuş yani. Sen ben nasıl gördüysek Beyaz Saray'da çalışan adam da o şekilde görmüş. Şimdi
bu konuma düşmüş bir başkan, dünya liderleri de takip ediyor bunu. Dünya liderleri de görüyor. Bu milletin Trump'la görüşmek istemesi, işte insanların Biden'a mesela Netanyahu şu an belki şunu diyor olabilir. Ya görüşmesem de olur zaten demiş olabilir mesela. Şu an Washington'da adam. Şöyle Nasıl olsa 6 ay sonra yok. arkadaşlar, Zaten yani şu an bile yok. Siyasi olarak şu an yok zaten. ben Amerikan sisteminin, yani Biden'dan dolayı bir zafiyet görüntüsü verilmesine izin vermeyeceğini düşünüyorum. Ya zaten Yunus'un söylediği gibi işte bu topal ördek diyor ya onlar. Biz şimdi Allah aşkına boşlukla tokalaşan, Kamala Harris'i işte Trump diyen, Zelenski'ye Putin diyen, ya bu adam mı yani yakın döneme kadar Amerikan politikalarında belirleyiciydi? Bence o çok zaten öyle bir ihtimal söz konusu değildi. Şu an ölmediyse bu adam ocağa kadar götürebilir Zaten mi? şu ana kadar nasıl idare ettilerse öyle idare ederler. Ben öldüğüne ben de katılmıyorum. Sonuç itibariyle Amerikan başkanından bahsediyoruz. Bunu ne kadar ve niye gizlersiniz ki? Ya dolayısıyla Amerikan sistemi onun ABD için bir onur kırıcı ya da zafiyet göstergesi olarak değerlendirilebilecek bir görüntü vermesine izin vermez. Görev süresini tamamlar. Evet, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın yaptığı açıklamayı arkadaşlarım ekrana getiriyor. Biden başkanlık için aday olmaya uygun değilse başkan olarak hizmet etmeye de uygun değildir. Derhal görevinden istifa etmelidir. Şimdi önümüzdeki süreçte muhtemelen, sadece yorumum, tahminim, istifa da edecektir. Mümkün müdür Yunus? Şimdi artık Biden ve Beyaz Saray'ın açıklamalarına da itibar edemiyoruz. Ondan dolayı diyecek bir şey bulamıyorum ama şunu söyleyeyim ben. Bence şu 3,5 aylık dönemde Kamala Harris'in bütün gücünü, bütün meşguliyetini seçim kampanyasına yorması gerektiği bir dönemde ona bu başkanlık görevini yüklemek istemezler. Öyle bir sıkıntı var orada. Yani Biden gerçekten sağlık anlamında, kapasite anlamında çok zor duruma düşmediği sürece böyle bir şey olmaz. Çünkü Kamala'nın 3,5 ay boyunca ülkeyi dört bir yanını dolaşması gerekecek. En önemli eyaletleri, geride olduğu eyaletleri, her gün işte sabah erkenden kalkıp belki birkaç eyaleti dolaşıp akşamına da televizyona çıkması. Hani tamamen 24 saatini buna ayırması gerekeceği bir dönemde başkanlık yükünü yüklemek bence istemezler. Bir de Zafer Şahin söylemişti hani ona bir örnek olması için. Hatırlarsanız Ocak ayında Amerika'nın Savunma Bakanı Lloyd Austin hastaneye kaldırıldı. Çünkü prostat kanserinden ötürü ameliyat oldu. Ve orada 3 gün boyunca bilinci kapalı bir şekilde yattığı ortaya çıktı yoğun bakımda. Ve sonra Biden'a haber verilmediği ortaya çıktı. Mesela benim en büyük kafamda böyle alarm zilleri çaldıran olay buydu. Ve o günlerden birinde bakın Savunma Bakanı yoğun bakımda bilinci kapalı yatıyor. Yok yani hani ölü gibi yatıyor. Başkanın haberi yok ve Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta bir suikast gerçekleştirmişti, drone saldırısı. Şimdi Savunma Bakanı uyuyor. Haberi yok. Başkanın Savunma Bakanı'nın uyuduğundan haberi yok. Ve bunlar bunu gerçekleştiriyor. Şimdi bunların hepsi ilginç soru işaretlerine sebep olmuştu. Yani Biden'a gerçekten haber verilmiyor mu? Kanser olduğunu da söylememişti. Yani birçok şey daha belki başka neler gizli tutuldu başkandan. Yani Biden Yunus, daha başka neleri bilmiyordu. başka bir mekanizma arka planda işliyor gibi. Yunus, bu Mike Johnson Cumhuriyetçi mi? Cumhuriyetçi. Tamam, işte onun bu açıklamayı yapması zaten çok normal. Temsilciler Meclisi Başkanı. Evet, yani Trump'ın partisinden, dolayısıyla Biden'ın derhal istifa etmesi gerektiğini söylemesi kendi Normal. adayına yönelik bir hamle. Ya bu çok normal. Evet. Peki şimdi... Bunu söylememesi anormal zaten. Cumhuriyetçi Parti'den herhangi bir açıklama gelmemesi. Doğru. 3 ay sonra seçim Bu arada- var. Rakibini Aday değilsin, bulmuşsun. o zaman İsmail ülkeyi de Diker. yönetemezsin. Değil mi? Kıstıracaksın köşeye, onu yapıyor siyaseten. Yönetemezsin. Demek ki hamle bir yapıyor. hakkı var adamın. Bu arada yani şimdi bakıyorum ya sosyal medyaya da bir yandan, Yunus sen de bakıyorsun diye biliyorum. Acayip şey yazmışlar ya. İnşallah ölmemiştir. Bu kadar mazlumun ahını alıp kadınlar, çocuklar, yaşlıların katledilmesine yardım yataklık eden bir insan. İnşallah ya, böyle bayağı Hülya, bak o kadınlar ve mesajlar yazıyor. çocuklar izleyicilerimiz. demişken şunu da konuşmak haklılar lazım. mı? Haklılar yani. Tabii ki. Bak, Kamala Harris'in kahkahası iyi, tamam yani güzel kahkaha atıyor. Bence değil ama ya bir kadın ve bir
siyahi, daha doğrusu nasıl diyeyim, o hani WASP diye tabir edilen, o Amerika'nın özü diye tabir edilen sosyolojiden değil. Ya sen Gazze meselesinde, Filistin meselesinde ya da dünyanın herhangi bir noktasında mazlumların zarar gördüğü herhangi bir konuda bir inisiyatif aldığını gördük mü Kamala Harris'in? Herhangi bir tane açıklaması Biz var mı? kadını 4 yıldır görmedik ki. Yani şimdi bu insana da çok derin anlamlar yüklememek lazım. Yani bu insanın, hani şimdi Obama'ya bir sürü şey söyledik, eleştirdik ama evet, Obama bir proje bazında da olsa bir hikayesi olan bir başkan olarak piyasaya çıktı. Şimdi bakıyorsun Biden'ın bile bir hikayesi var ha. Ben sana söyleyeyim. 50 küsür yıl Amerikan Tabii, devletinde tabii. önemli görevlerde bulunmuş. Siyasi Şimdi geçmiş bakıyorsun Kamala Harris'e herhangi bir konuda kendi ait olduğu sosyolojiyle dahil hiçbir konuda risk almamış, öne çıkmamış, bir farkındalık yaratmamış bir siyasi figürden bahsediyoruz.